Merhaba arkadaşlar, Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle zümrüt yeşili bir aksesuar yapacağız. Özellikle elimizde tek bir tel var ve bununla nasıl aksesuar yapabilirim diye soran arkadaşlarımız var. Ben daha önce çünkü birkaç telle çalıştığım için elimizde tek tel varsa ne yapabiliriz diye sormuştunuz. Bugün bununla ilgili nasıl yapabiliriz onu göstereceğim size. Yaklaşık 30 santim kadar aksesuarımızın boyunun olmasını istiyorsak bu şekilde 35-40 santim kadar bir boşluk bırakıyorum telimde ve ikiye katlıyorum. Telimi bir parça tel kestim buradan. Bakın bu şekilde ikiye katladım. Şimdi bir parça daha tel keseceğim. Onu da şöyle arkadaşlar, araya bu şekilde ben boncuklar taşlar ilave etmek istiyorum. Bu taşlarımı geçirebileceğim, hem arada kalınlık sağlayacak hem de o taşları geçirebileceğim bir tel daha keseceğim. O telimde yaklaşık 1 metre kadar, 1-1,5 metre kadar bir tel kestim. Yetmezse tekrardan ilave edebilirim. Şimdi o telimi de buraya koydum. Biliyorsunuz daha önceden hep önden hazırlıyordum. Bunları tele geçiriyordum ama şimdi bunu hep birlikte yapalım. Şimdi 6 numara kristal kullanacağım. Kristalimi dip kısmından kestim. Telimde boşluk bırakıyorum. Bu arada telimiz 0,40 mm arkadaşlar. Şimdi bu tele boncuğumuzu geçireceğiz. Hem de bunu nasıl geçirdiğimi de daha kolay şekilde nasıl geçirebiliriz onu da görmüş olursunuz bu şekilde. Şimdi buradan birkaç tanesini telime geçirdim. Şimdi bu ipin ucundan tutuyorum. Telimin uç kısmını da yine düzleştirdim bu şekilde. Ve böyle içinden ilerletiyorum. Yani ipten çıkartıp da tek tek dizmeye uğraşmıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde tel içinde zaten kendiliğinden gidiyor. Ve buradan çıktığı yerden tutup tele geçiriyorum. Özellikle bu aksesuarda ne kadar boncuk gitti onu da görmenizi istiyorum. O yüzden de bütün aşamalarını birlikte yapalım istedim. Şimdi bir dizi boncuğumu geçiriyorum. Bir dizi boncuk tabii ki yeterli olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi bir tane daha geçirelim. Ben bunu da geçireyim. Videoyu durdurup daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü videoyu. Bu şekilde iki dizi boncuğumu telime geçirdim arkadaşlar. Şimdi burada yapmak istediğim bir şey daha var. Arasındaki teller biraz daha tok dursun, daha sert olsun aksesuarımız. O yüzden burada tek tel kullanacağım için yine bunun ucundan kesmek istiyorum. Yaklaşık böyle 25 santim kadar, 25-30 santim kadar bir tel kesiyorum. Bunu da aksesuarın içerisine ilave edeceğiz. Orta kısmın daha sert durması için. Şimdi bunu bekleteyim.
Şimdi telimde yine yaklaşık 40 santim kadar bir boşluk bıraktım. 40-45 santim kadar. Ve bu şekilde diğer telimle birleştireceğim bunu. Ve başlangıç kısmındaki o yuvarlağı oluşturacağız arkadaşlar. Böyle bükerek ilerliyorum. Ve parmağımı bu şekilde yerleştiriyorum. Yuvarlak kısmını oluşturduk. Şimdi burada telimi birazcık geriye sardım. Fazla sarmışım çünkü burada. Bu ince bir aksesuar olacak. O yüzden de sadece böyle küçük dallar yapacağız. Şimdi her iki tarafına da böyle birer tane yerleştiriyorum. Ve şu orta kısmında boş kalmasını istemediğim için burada hiç mesafe bırakmadan, bu yanlara açtığımız teller gibi mesafe bırakmadan şöyle bir kez kıvırarak ortaya bir boncuk ilave ettim. Böyle iki yana arada bir kez böyle çeviriyorum ve orta kısma gelecek şekilde taşlarımı ilave ediyorum. Şimdi burada fark ettiyseniz bu teli kıvırdığımız için bir kalınlık oluştu. Şu kalınlık bitene kadar araya bir daha tel ilave etmeme gerek yok. Şimdi 3 tane yerleştirdim. Üçüncü de ortaya yerleştirmiyorum boncuk. Şöyle birkaç kez daha döndürdüm. Burada bir boşluk oluştu. Ve bu boşluğun oluştuğu yere şimdi bir çiçek ilave edeceğiz ve ortasına da o taşlardan koyacağız arkadaşlar. Altılı ya da yedili yapabiliriz. Şöyle bir altılı bakalım nasıl duracak. Evet, altılı da olabilir. Bir de yedili nasıl olacak onu görelim. O da böyle bu şekilde büyük oluyor. Siz hangisini tercih ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Benim ortaya koyacağım taşlar birazcık küçük olduğu için ben altılı şu anda altılı tercih edeceğim ama siz eğer o taşlardan koymayıp da bununla devam etmek isterseniz böyle yedili yapıp ortasına da bu şekilde koyup devam edebilirsiniz. Aynen bu şekilde de çalışabilirsiniz. Ben şimdi bunu altılı yapıyorum. Diğer telimi daha henüz takmadım. Bu tellerin bir tanesine, boşta olanlardan bir tanesine şimdi geçireceğim. Bunlar da birbirine dolandığı için şu an onları açmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi taşımı yerleştireceğim ortaya. Ben teli sarı altın rengi tercih ettiğim için ortaya da yine böyle altın rengi Beyoğlu taşlarından koymayı tercih ettim.
Bu şekilde aksesuarımız oluşmaya başladı. Şu kısmı birazcık penseyle sıkmak istiyorum. Oradaki uçlar düzelsin. Şimdi şu kısmı yaptıktan sonra diğer telleri de araya ilave edeceğim. Çünkü bakın burada bitti aradaki teller ve ince kalacak bu ortadakiler. Şimdi şu ortaya bir tane taşımı ilave ediyorum. Ve bu taşı ilave ettikten sonra da diğer telleri bakın bu şekilde onun arasından geçirdim. Diğerini de hemen kısa olan telimizi de buraya geçiriyorum. Ve böyle sıkıca büküyorum arkadaşlar. Aynen yapmaya devam ediyorum şimdi. Üç tane olduğunda araya boncuk ilave etmeden hemen çiçeğimizi yerleştireceğiz. Çiçeğimizi yerleştirmek için de bu şekilde biraz büküyorum ve boşluk oluşturuyorum burada. Şimdi burada biraz uzun olarak bıraktığım tellerimi bu ortaya çiçek taşlarımı yerleştirmek için kullanacağım. Normalde ben başka bir makaraya da bu taşları yerleştirip işte 2 tane telle daha hızlı bir çalışma gerçekleştiriyorum aslında, ama tek telimiz var diyen arkadaşlar bu şekilde telini boş bırakıp istedikleri boncuğu bu şekilde dizebilirler. Yani tek bir makara ile, eğer kendinize yapıyorsanız tek bir makara ile bu şekilde yapabilirsiniz. Aksesuarımız oluşmaya başladı. Bunu istediğimiz uzunlukta yapabiliriz. Aralarda çok boşluk bırakmıyorum ki böyle dolgun bir görüntü olsun diye. Aslında renkli taşlarda arkadaşlar biliyorsunuz, örneğin siyah telimiz, işte lacivert telimiz, bordo, kırmızı tellerimiz mevcut. Yine yeşil telle de yapılabilir bu. Ama ben genellikle özellikle zümrüt yeşilinde gold ya da altın rengini tercih ediyorum. Böyle daha kıyafetlerle de uyumlu oluyor yeşilden ziyade. Ama dediğim gibi yeşille de yapılabilir. Ve yine siyah, lacivert gibi kristalleri yine gold ve gümüş telle de yapabilirsiniz. Kendi rengiyle de olabilir. Bu tercihe bağlı, kıyafetinizle uyumuna bağlı. Şimdi ben bu taşları da tek tek geçirdiğim için
Video biraz uzuyor arkadaşlar ama nasıl yaptığımı da görmenizi istediğim için hiç durdurmadan baştan itibaren bu şekilde ilerledik. Buradan sonrası aynı şekilde devam edecek. Bunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar aynı sıralamayla yapmaya devam edeceğim. Bu yüzden ben biraz daha ilerletip bitiş kısmını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu bitiş kısmına doğru yaklaştıkça arkadaşlar buradaki tellerimiz, kısa olan tellerimiz içerisinde mi kalacak yoksa burada kesecek miyiz? Bu sizin tercihinize kalmış ama ben bunları burada kesmeyi tercih ediyorum. Onu da göstermek istedim size. Devam edip içerisinde kaybolabilirdi de. Fakat orada bir sorun oluşturmaması için ben şimdiden böyle bastırarak burada kesmeyi tercih ettim. Şimdi artık sona yaklaşıyoruz. Yaklaşık bir 10 santim kadar daha yaptığımda aksesuarımızı tamamlamış olacağız. Bu arada boncuğum da bu kadar kaldı arkadaşlar. Yaklaşık yarım dizi kadar. 2 dizi boncuğun yeterli olacağını düşünüyorum. Bakalım ne kadar boncuğumuz gidecek, onu da size bittiğinde söylemiş olacağım. Evet, şu an arkadaşlar aksesuarımız 30 santimetre oldu. Burada son 2 tane kısa telim var. Onları da burada kesmek istiyorum. Ve kalan uçlarımla da yuvarlak kısmını oluşturacağım. Oranın çok kalın olmasını istemediğim için bu telleri de kestim. Şimdi şu kısmı son olarak birkaç tane daha boncuk ilave edeceğim. Ve şimdi bu yuvarlak kısmını oluşturmak için arkadaşlar 4 tane telim kaldı şu an. Şöyle ikisini bir yana, ikisini bir yana aldım. Ve bu şekilde çevirerek büküyoruz arkadaşlar. Bir miktar burayı büktükten sonra yuvarlağımızı oluşturacağız. Ve şurada bir açıklık kalacak. Bakın şurada bir miktar boşluk kaldı. Şimdi oranın o şekilde kalmasını istemediğimiz için hemen şöyle yapacağım. Şu kısa olan tellerimi geriye doğru böyle saracağım. Ve şu dallardan bir tanesine böyle dolayarak dip kısmından kesiyorum. Ve bastırıyorum burayı. Batmaması için kontrol ediyorum elimle. Şimdi buraya bir tane çiçek oluşturacağız. Şuraya kadar gerilim telimizle şöyle sarıyorum telime.
Böyle bir çiçeğimi oluşturdum. Hemen taşımı da ortasına yerleştirelim. Bitiş kısmının da düzgün durması için bu şekilde buraya çiçeğimi ilave ettim arkadaşlar. Şimdi bu iki teli şöyle geriye doğru kıvırıyorum ve yine bunları da burada kesiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki diziden çok az boncuğumuz kaldı. Yani iki dizi yeterli oldu. Bu uzunlukta yine altılı olarak kullanırsanız iki diziyle bir aksesuar elde edebilirsiniz. Evet, bu şekilde aksesuarımız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için tek telle nasıl yapabilirim? Kendim için bir tane tel aldım, yapmak istiyorum ama nasıl bunu yapabilirim diyen arkadaşlar olduğu için bu videomuzda bunu göstermek istedim sizlere. Umarım siz de denersiniz. Kendi aksesuarlarınızı siz de yaparsınız. Deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.